Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2021 model Volkswagen Tiguan modeli hakkında bir önceki model ile bazı özelliklerini karşılaştırarak bilgiler vermeye çalışacağım. İyi seyirler arkadaşlar. 2016 yılında pazara sunulan ikinci nesliyle günümüz Volkswagen modellerinin temelini oluşturan ve birçok modele de ilham kaynağı olan Tiguan, dünya genelinde 4 adet fabrikada üretimine devam etmektedir arkadaşlar. Günümüze kadar 6 milyon adetten fazla üretilen ve 2019 yılında yaklaşık 900 bin adetlik satış rakamına ulaşan Tiguan modeli, yeni Tiguan ile daha dijital ve daha modern tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam edeceğe benziyor. Öncelikle ön görünümü bir önceki modelinden tümüyle farklı olarak gözükmese de bir nevi makyajlı olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Ön kısımdaki yapılan değişikliklerde detaya inecek olursak, İlk fark edilen ön panjurda bulunan logonun yeni Volkswagen logosu ile değişimini olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ön farların ise bir önceki modele göre daha daraltılmış yapısı aracın ön kısmını bir bütün olarak göstermiş ve krom kaplamalar ile daha keskin bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle izlediğimiz bu R model için ön far teknolojisinden bahsedecek olursak, Volkswagen'in Touareg, Passat ve Golf modellerinde kullandığı bu far teknolojisi yeni Tiguan'de ilk kez kullanıldı arkadaşlar. Bu far sisteminin biraz detayına inecek olursak, dünyanın en iyi aydınlatma sistemlerinden biri olarak kabul edilen LED Matrix sistemi, her far modülünde 24 adet LED yer almakta ve bu LED'ler ile çevre koşullarına göre en iyi aydınlatmayı sağlamaya çalışıyor. Yani arkadaşlar, yol ve sürüş koşullarına göre entegre bir şekilde hareket ediyor olması bu farları özel kılan özelliği arkadaşlar. Ama maalesef bu farlar sadece Highline ve R-Line paketlerinde standart donanım olarak satışa sunulacak. Diğer paketler için ise opsiyonel olacak arkadaşlar. Arka görünümünden bahsedecek olursak, bir önceki modele göre daha az değişikliğin olduğu kısım olarak bu bölümü söyleyebiliriz. Neredeyse birebir aynı diyebileceğimiz bu bölümde sadece ufak tefek yenilikler yapılmış arkadaşlar. Değişiklik olarak logonun yeni logo ile değişimi ve Tiguan yazısının logo altında yazı olarak yer almasını söyleyebiliriz. Arka stop lambalarında benim fark edebildiğim bir değişiklik maalesef yok arkadaşlar. Tampon kısmında bulunan difüzörler sadece bir önceki modele göre en çok değişen tasarım olarak gözüküyor. Ayrıca 4Motion modellerinde yer alan 4Motion yazısı yeniden tasarlanmış arkadaşlar. Gelelim aracımızın iç tasarım özelliklerine arkadaşlar. Yeni Tiguan'de bir önceki modeline göre direksiyon üzerindeki ve kumanda panelindeki tuşlar yerini dijital dokunmatik touch slider olarak adlandırılan kontrollere bırakmış. Yani tuşlara tam anlamıyla basmadan sadece küçük dokunuşlar ile artık kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Orta konsolda yer alan klima kontrol fonksiyonları içinde aynı dokunmatik panel yer almakta arkadaşlar. Multimedya ekranı ise donanım paketlerine göre opsiyonel olarak 8 inç ve 10.25 inç seçenekleriyle sunuluyor. İzlemekte olduğunuz R modelinde 10.25 inç ekran kullanılmakta arkadaşlar. Bir önceki modelde olmayan bir özellik olarak multimedya sistemine eklenen Apple CarPlay ve Android Auto fonksiyonlarını kullanabilmemiz. Yani kablosuz bir şekilde akıllı telefonlarımız otomobile kolaylıkla entegre olabiliyor arkadaşlar. Yeni Tiguan'de isteğe bağlı olarak sunulan yüksek kaliteli bir ses deneyimi yaşatan Harman Kardon ses sistemi de yer almakta arkadaşlar. Şimdi gelelim Volkswagen'in 2021 modelinde karşımıza çıkacak olan en büyük değişikliğin olduğu sürüş sistemlerine. Son teknoloji sürüş asistan sistemleri için en önem verdiği IQ Drive sisteminden bahsedelim arkadaşlar. Bu sistemin içerisinde yer alan Travel Assist özelliği ilk defa bu modelde kullanıldı. Bahsettiğim bu özelliği açıklamak gerekirse, araç 210 km hıza kadar direksiyon, frenleme ve hızlanma işlemlerini otonom olarak, yani kendisi devralabiliyor arkadaşlar. Ayrıca bir başka sürüş asistanı özelliği ise adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı ismiyle bahsedilen Line Assist fonksiyonları arkadaşlar. Bu sistemler direksiyon üzerinde bulunan tek bir tuş ile aktif hale getirilebiliyor. Sistem aktif edildiğinde ise dokunmatik sensörler içeren yüzeylere sahip direksiyona sürücünün sadece ellerinin temas etmesi yeterli oluyor arkadaşlar.
İsterseniz gelelim son olarak motor kısmına arkadaşlar. 1.5 litre hacminde iki farklı TSI güç ünitesiyle tercih edilebilecek olan yeni Tiguan, 150 beygirlik motor gücüne sahip versiyonu 7 ileri DSG şanzıman ile sunulurken 130 beygir gücündeki versiyonu ise manuel vites olarak sunulacak arkadaşlar. Dizel motor olarak ise 2000 litre hacmine sahip 150 beygir gücündeki TDI seçeneği yer almakta. Yeni Tiguan'in Life, Elegance ve Arlan yeni donanım versiyonları ülkemizde yılın son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor arkadaşlar. Yeni Tiguan'in fiyat olarak detaylı bir bilgi olmasa da şu an 2020 model 1.5 dizel Comfortline paketinin 400.000 TL civarında olduğu düşünüldüğünde sanırım 2021 modelinin fiyatının tahminini yapabiliriz. Ülkemizde bir hayli fazla talep gören Volkswagen markası, artan araba fiyatları karşısında ne kadar satış yapabileceğini 2022 yılında yeni modelini tanıttığımızda satış rakamlarından görebileceğiz arkadaşlar. Tiguan bu modeliyle sanırım sürekli beklenenin üzerine çıkmaya alışkanlık haline getirdiği için sevenleri biraz hayal kırıklığına uğratsa da yine de bu yeni keskin görünümü sayesinde dikkatleri üzerine çekmeye devam edeceği benziyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka araç tanıtım içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.